Gelişmiş ruhlar ve onların kovan zihni. Merhaba, umarım çok iyisinizdir. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Ben Mari Sıvaru. Son videomda Taygetan kültürünün ve benim anladığım kadarıyla ruhun ne olduğunu anlatmıştım. Bir ruhun, tüm nitelikleri ve özellikleriyle birlikte kaynağın kendisinin holografik bir parçası olduğunu anlatmıştım. Her birinin kaynağın kendisi olduğu ve kendisi için bir deneyim yaratmak üzere çoklu dikkat noktaları aracılığıyla kendini nasıl tezahür ettirdiği sonucuna varıyorum. Ancak belirli bir ruh veya kesin bir dikkat noktası ile kaynak arasında, diğerlerinin toplamı veya birleşimi olan ruhların bulunduğu ara aşamalar vardır. Bazen az sayıda, bazen çok sayıda ve ruhlar için bir bağlantı noktası gibidir. Bazı ruhlar, kendilerinden daha az gelişmiş ruhların dikkat noktalarının toplamından oluşur ve bir ruhun ne kadar büyük ya da ne kadar genişlemiş olduğunu, sahip olduğu bilinç, farkındalık ve anlayış miktarıyla tanımlar. Bu bilinç, farkındalık ve anlayışı bir seviye veya bir miktar olarak tanımlamak çok zordur. Ancak bir kişinin, bir ruhun işleyebildiği her türden bilgi miktarıyla karşılaştırılabilir ve bu nedenle dünya görüşlerinin ne kadar büyük olduğu ile ilgilidir. Bu kolayca kafalarında çok fazla veri tutmakla karıştırılabilir. Ancak bu böyle değildir çünkü önemli olan bir insanın, bir ruhun bu verilerle ne yaptığı ve hayatını nasıl değiştirdiğidir. Ayrıca her ne kadar her şey bilgi olarak sayılsa da, dünyada gerçekliğin nasıl kabul edildiğine dair toplumsal olarak kabul görmüş pek çok resmi veriyi bilmek ve daha fazlasını bilmemek yeterli değildir. Dünya dışından gelen resmi verilere gerçekten ihtiyacınız yok çünkü bunlar daha büyük bir matriksten de geliyor olabilir. Aslında tüm bu veriler gerçek bilgiden, içsel olandan, kaynak olmanın bilinçli farkındalığından, var olan ve gerçekten önemli olan her şey maddi dünyada, fiziksellikte kök salmış gibi düşünmekten ve hareket etmekten ayrılmaktan ve bir bedende hayatta olmanın gerçekte kim olduğumuzun varoluşunun yalnızca küçük bir yönü olduğunu kabul etmekten bir dikkat dağıtıcı bile olabilir. Dolayısıyla bir ruhun ne kadar genişlemiş olduğu onun aydınlanma düzeyine bağlıdır ve bu da başlı başına başka bir videonun konusu olacaktır. Bu bağlantı noktası gelişmiş ruhları bulmak, tanımlamak ve hatta incelemek zordur ve onlar hakkında sahip olduğumuz tüm veriler gözlem, zıtlık ve aslında var olduklarını gösteren tüm noktaları toplamaktan gelir. Bu verilerin çoğu, bu ruhların kendilerinin bize geçmiş yaşam anıları ve şimdiki yaşam farkındalık yetenekleri şeklinde veri olarak verebilecekleri şeylerden gelmektedir. Bu ruhlar, farkındalıklarına da bağlı olan çok güçlü bir gerçeklik ifade etme gücüne sahiptir. Zihinleri küçük ve büyük insan gruplarını, ruhları sanki kendilerinin bir parçasıymış gibi etkiler, yönlendirir ve nüfuz eder, tıpkı bir kovan zihninde olanlara çok benzer. Kovan zihni, tek bir baskın zihin aracılığıyla işleyen bireyler topluluğu olarak tanımlanabilir. Bunun en belirgin ve açık örnekleri, toplamayı başardıkları takipçi topluluğunun beynini neredeyse tamamen ya da eksiksiz olarak yıkayan ve kontrol eden, bazen de tüm hayatlarını dini liderlerine hizmet etmeye adayan, aşırı dinci liderler olabilir. Bu durumlarda, hepsi liderle aynı değerlere ve ilgi alanlarına sahiptir ve hatta aynı şekilde düşünürler, içlerinde çok az bireysellik kalır, çoğunlukla her bir bireyin görünüşte hala başka biri olarak görülmesi için, ihtiyaç duyduğu şeyler gibi daha az önemli şeylerle ilgilidir. Giyim, yemek zevki, eğlence, cinsiyet sorunları gibi. Tam olarak böyle olmasa da, bir sonraki örnek gelişmiş ruhlardan ziyade zihin kontrolü konusuyla ilgili olduğundan, benzer olduğu için bu sonraki örnekten de bahsedeceğim. Dünyadaki Matrix örneğinde olduğu gibi, gücü elinde bulunduranlar insanları kontrol etmekte, böylece kendilerinden istendiği gibi düşünmelerini ve gücü elinde bulunduranların istediği gerçekliği tezahür ettirmelerini sağlamaktadırlar. Bunlar bir kovan zihnin nasıl yaratıldığını anlamanın kolay olabileceği uç örneklerdir. Ancak grupları için bilinç yoğunlaşma noktaları olan ileri ve aydınlanmış ruhlar söz konusu olduğunda, diğer bireyler üzerindeki bu kontrol çok daha incelikli ve fark edilmesi zordur ve hatta bazen ileri ruhun farkındalığının ve anlayışının dışındadır. Bu ruhlar kendileriyle frekans yakınlığı içinde olan geniş bir insan grubunu etkilerler, çünkü frekanslar birbirleriyle eşleşme eğilimindedir
ve baskın frekans ilkesinin gerektirdiği gibi baskın olan diğerlerini kendisinden daha fazlasına dönüştürecektir. Ve bireyleri kendi düşüncelerinin titreşimleri olarak gözlemlemek, onları enerji olarak ve bir noktadan diğerine nasıl aktığını gözlemlemek. İleri ve aydınlanmış ruhlar, isteseler de istemeseler de ve kaçınılmaz bir şekilde, benzer ilgi alanlarına sahip olan veya benzer frekans ve titreşime sahip olan diğerlerini etkiler ve yoğun bir şekilde tesir altına alırlar. Bu ruhlar aynı zamanda içinde bulundukları bölgenin enerji değerlerinin tüm frekans haritasını da değiştirirler. Onların yüksek düşünce frekansı enerjik bir matrix içindeki bir bölgeyi, örneğin Dünya gibi bir gezegenin içindeki bir bölgeyi kelimenin tam anlamıyla yükseltir, içindeki herkesi ve her şeyi olumlu bir şekilde etkiler, kaynağa çok bağlı oldukları için pozitif enerji için bir işaret ve iletişim kulesi haline gelirler. Yani yüksek frekans ve titreşimler onlar aracılığıyla bulundukları alana doğru akar. Bunun böyle olduğunun farkında bile olmayabilirler ve pek çok yerde, örneğin Dolores Cannon'ın bazı çalışmalarında, bu ruhların, genellikle yıldız tohumlarının, sadece orada bulunarak tüm bölgeyi ve gezegeni yükseltmek için frekans modülatörleri olarak dünyada bulundukları ve çok daha fazlasını veya başka bir şey yapmak zorunda olmadıkları söylenmiştir. Onların kozmik ya da yaşamdaki nihai misyonları sadece belirli bir matrikste enkarne olarak var olmaktır. Yapmaları gereken tek şey, sevgi dolu ve şefkatli bir şekilde ilgi alanlarıyla kendileri olmaktır ve bu da tüm gezegenin frekansını daha iyiye doğru olumlu bir şekilde değiştirmek için fazlasıyla yeterlidir. Ancak bu ileri ruhları yakından gözlemlediğimizde ve elimizdeki en iyi bilgilere göre, çoğunlukla yıldız kökenli olan bu ruhların etkiledikleri ve hatta kontrol ettikleri insan gruplarına bağlı olmalarının nedeni, altlarında bulunanların her birinin bir önceki enkarnasyonda söz konusu ileri ruh olmasıdır. Reenkarnasyon başka bir videonun konusu olsa da, burada doğrusal olmadığını söylemeliyim. Bu nedenle yaşayan bir bedende olan biri eski benliğiyle aynı anda var olabilir ve hatta onunla temas halinde olabilir. Aynı ruh bir kişi olarak enkarne olabilir ve bir sonraki yaşamında başka bir kişi olarak enkarne olabilir. Burada eski kimliğiyle bir arada bulunur. Çünkü ruhlar doğrusal zamanın var olmadığı ruh tarafından enkarne olurlar. Dolayısıyla bir takvimi takip eden doğrusal bir reenkarnasyon dizisini izlemek hiçbir anlam ifade etmez. Daha az gelişmiş ruhlar büyük olasılıkla daha gelişmiş olanın geçmiş yaşamı olmuştur. Beklendiği gibi ilgi alanları ve değerler, frekans ve titreşim açısından onunla çok fazla yakınlık içindedir. Ve daha gelişmiş olan, daha az gelişmiş olanın ulaşmaya çalıştığı niteliklerin ve özelliklerin çoğuna sahip olduğundan, doğal olarak daha gelişmiş olanın varlığına ve etkisine yönelirler. Çok gerçek bir şekilde, bu daha az gelişmiş ruhlar daha gelişmiş olanın parçalarıdır veya gelişmiş olanın gelişiminin geçmiş aşamaları olarak da görülebilir. Bu da daha da genişlemiş bir ruhun daha az gelişmiş bir parçası olacaktır. Her ne kadar bir ruhun o kadar ilerlemiş olduğu bir nokta olsa da, dünyadaki yaşam kişisel genişleme yolculuğu için ona pek hizmet etmez, bu yüzden başka bir yerde enkarne olmayı seçer. Pek çoğu dünya gibi gezegenlerdeki zor durumlarda dahil olmak üzere istedikleri her yerde enkarne olabilir ve çoğu zaman bu nedenle acı çekerler. Birçok kez, zor enkarnasyonları ve yaşamları tam olarak kendileri için temsil ettikleri meydan okuma için ve yaşamlarında içinde bulundukları durumun titreşimini değiştirmek ve artırmak için yüksek frekanslı enerji işaretçileri olarak hizmet etmek üzere seçebilirler. Bu nedenle pek çok yıldız tohumları kendilerini, farklı oldukları ve normlara uymayan değerlere sahip oldukları için sürekli olarak meydan okunan, genellikle determinist ve materyalist bir dünyada maddi kazanımlara daha az meyilli olan çok ruhani bir zihniyete sahip oldukları zor aile ve sosyal durumlarda bulurlar. Gelişmiş ruh, etkisi altındaki daha düşük ruhlarla etkileşime girerken ve aynı zamanda alan aracılığıyla, eterler aracılığıyla, oluşturdukları kolektif bilinç dışının içinde ve yoğun telepatik bir şekilde çalışırken, kelimenin tam anlamıyla grup adına düşünür hale gelirler. Ne zaman mutlu ya da üzgün olsalar, bu telepatik olarak alan ve kolektif bilinç dışı aracılığıyla iletilir. Aralarında güçlü bir bağ olan üyeler de aynı şekilde hissetmeye başlarlar çünkü birbirlerine bağlıdırlar ve daha yüksek bir anlayış noktasından bakıldığında onlar birdir.
Aynı şekilde, daha düşük ruhlar olarak adlandırılanlar da daha genişlemiş olanın titreşimini tutar ya da yoğunlaştırır, onları etkilediği gibi onları da etkiler. Burada daha az ruh sözcüklerini veya terimini yalnızca tanımlama amacıyla kullanıyorum. Çünkü hiçbir ruh diğerinden daha az değildir. Çünkü hepsi kaynayan dikkat noktalarıdır ve hepsi birinin diğerini tanımladığı bir rol oynar. Bu çok önemlidir. Daha gelişmiş ruhlardan bazıları sezgisel olarak yeteneklerinin ve başkaları için ne olduklarının bilincindedir ve böylesine karmaşık bir rolü yalnızca kendilerinin yerine getirebileceğini bildikleri için sorumluluğu kabul ederler ve bunu en iyi şekilde yaparlar. Dünyada olsun ya da olmasın, nerede olurlarsa olsunlar pek çok olumlu ve sorumlu ruhani lider için durum böyledir ve bu aynı zamanda pek çok ileri ruhun kendilerini diğerlerinden soyutlama eğiliminde olmalarının, yalnız kalmaktan keyif almalarının da nedenidir. Çünkü diğer insanlar onları ve titreşimlerini etkiler, onlar da diğerlerini. Videomu izlediğiniz ve buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kendinize iyi bakın, oradaki tüm ileri ruhlar. Güçlü ve bilge olun. Sevgilerimle. Arkadaşınız. Mari Sıvaru.